Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda katiple hazırladığım HB model popcorn çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Katip yerine farklı iplerle çalışabilirsiniz. Polyester makrome ipi, pamuk makrome ip olur. Raflı iplerle, koton iplerle çalışabilirsiniz. Supra iple de yapabilirsiniz. Harika bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Çanta ile ilgili tüm detayları video içerisinde paylaştım. Çantanın modeli de bakın şu şekilde. Çok şık, güzel bir çanta oldu. Çantanın tabanını ben kolay bir şekilde örebileceğiniz sık iğneden oluşan kolay bir dikdörtgen taban yaptım. Onun üzerine modelimi uyguladım. Bakın bu şekilde çantamız. Askısını da yine aynı şekilde modelden devam ettim. Harika bir çanta oldu. Bakın içi de oldukça derin, güzel, şık bir çanta oldu. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantayı örmek için gerekli malzemelerimiz lacivert rengi bir kağıt kullanacağım. Ve tığ numarası da 3,5 milimlik bir tığ kullanacağız. İpimi aldım. Burada kolay bir taban yapacağız sizlerle. Sadece sık iğneden oluşan kolay bir tabanımız olacak. Şimdi burada ilk önce kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Ve buraya toplamda 21 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincirimi çekip geliyorum. 21 tane zincir çektim. Şimdi bir önceki ilmeğin içine batacağım. Yani 20. zincirin içine battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir ördüm. Bu şekilde birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki zincir boşluğuna atlıyorum. Buraya ikinci sık iğnemi yaptım. Her bir zincir boşluklarına birer defa batıp bu şekilde sık iğnelerimizi oluşturalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve toplamda burada 20 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Burada zincirsiz dönüş sağlayacağız. İlmeğimi uzattım. Örgümün arkasını çevirdim. Şimdi ilk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıp ilk sık iğnemi buraya yaptım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu şekilde birer tane batıp sık iğnelerimizi oluşturacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın son kenarda bir tane ilmeğim kaldı. Bu noktaya da 20. sık iğnemi bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Tekrar örgümün arkasını çevirdim. İlk önce uzattığım ilmeğin dip noktasındaki boşluğa batıyorum. Ve bir sonraki boşluğa tekrar yine aynı şekilde birer tane sık iğne yapacağız. Tekrar sıra sonuna kadar yine 20 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde 20 tane sık iğnemizi ileri geri örelim. En son sizlere kaç sıra gittiğimi bilgisini paylaşacağım. Şimdi burada saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 48. Tam 48 sıra ördüm. Şimdi aynı zamanda sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Tabanın eni 29 santim ve derinlik 11 santimde derinlik var. Şimdi çantanın burada 48 sıra ördükten sonra bir sırada çevresine sık iğne gideceğim. Şimdi onu paylaşacağım sizlerle.
Şimdi burada en son 48. sırayı örerken, şimdi başlangıcımız bakın şurası 48. sıra için başladığımız nokta ve devamında buraya kadar geldim. 48. sıramı tamamladım. Şimdi 48. sıranın başladığım noktaya, tam köşe noktasına işaretleyici takacağım. Daha sonra burada çevresine 1, 2 ve 3 kenar olacak şekilde buraya bir sıra sık iğne gitmiş olacağım. Şimdi 48. sıranın başlangıç köşesine işaretleyici takmış oldum. Şimdi devam ediyorum burada. 20 tane burada sık iğnem olmuş oldu. Şimdi köşeye geldim. Köşenin içine de en son köşeye bir tane 20. sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı noktaya 2 tane daha sık iğne yapacağım. 1 ve 2. Bu şekilde kenarda 3 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi uzun kenar noktasına doğru döneceğim ve buraya birer tane, bakın her sıranın kenarında bir boşluğumuz var. Şimdi boşluklara birer tane batacağım. Hemen yanındaki boşluğa geçtim ve sık iğnemi yaptım. Burada birer tane boşlukların içine sık iğnemizi yapalım. Bu şekilde köşe noktamıza kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Şimdi burada köşede bakın son boşluğun içine buraya 3 tane sık iğne yapacağım. Son köşedeki boşluğa 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi yine kısa kenara geldim. Şimdi burada birer tane tekrar sık iğne oluşturacağım. Şimdi birer tane sık iğne yapalım ve köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Şimdi yine bu köşede 3 tane sık iğne yapacağım. Örerken de kısa ipimi içeride bırakacağım. Bu bizim tabanı başladığımız nokta. Şimdi köşedeki boşluğa buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 2 ve 3. Şimdi tekrar uzun kenara geldim. Yine aynı bu tarafta yaptığımız gibi yine aynı bu tarafta da yapacağız. Ve birer tane tekrar sık iğne oluşturacağım. Tekrar bu şekilde devam edelim. İşaretleyici taktığımız noktaya kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi biz tabanı yaparken 48. sıranın başlangıcına burada işaretleyici takmıştım. Şimdi bir tanesini 48. sıranın başlangıcında yaptık sık iğnemizi. Şimdi köşede 3 tane sık iğne olması gerekiyor. Şimdi işaretleyiciyi çıkartacağım. Burada bir tane var. Şimdi son boşluğun içine bir tane bu noktaya sık iğne yaptım. 1 ve 2 oldu. Şimdi 3 tane olması gerekiyor. Şimdi buradaki ilk yapılan sık iğnenin içine battım. İlmeğimi çıkarttım ve diğer ilmekten bu şekilde kaydırdım. Şimdi bu ilmek kaydırma yaptığım boşluğu da 3. sık iğne olarak kabul edeceğiz. Şöyle saydığım zaman 1, 2 ve 3 tane boşluğumuz olmuş oldu. Şimdi burada sıramı tamamladım. Tabanı bitirdikten sonra buharlı ütü yapabilirsiniz. Çantanın duvar kısmını örmeye başlayacağız. Model kurulumu için benim burada eksik olan ilmek sayılarımı bu sırada tamamlayacağım. Tabanın kenarına yaptığımız sık iğne sırasını saydığım zaman buradaki yaptığımız ilmek kaydırma noktasında burayı da bir sık iğne kabul ettiğimiz için 140 tane toplamda sık iğnem var. Yapacağımız model de altı ve katları üzerinde olduğu için 144 tane ilmeğim olması gerekiyor. 4 tane ilmeğim eksik, onu da bu sırada tamamlayacağım. 4 ilmek eksik olduğu için bakın ara ara ben 4 bir kenara işaretleyici taktım, bu noktalara çift batıp tamamlayacağım.
İstediğiniz noktalarda arttırma yapabilirsiniz. Sizler en son tabanın kenarındaki ilmek sayınızı saydıktan sonra altı ve katlar üzerinde olması gerekiyor sayınızın. Eksik ilmekleriniz varsa bu sırada tamamlayabilirsiniz. Şimdi başlangıcımızı yapalım. Şimdi başlangıcımızı yapmak için biz en son burada ilmek kaydırma yaptık. İlmek kaydırma boşluğuyla birlikte 3 tane burada köşede sık iğnemiz var. Şimdi bu sırada eksik olan ilmeklerimi tamamlayacağım. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirin dip noktasındaki boşluğa batıp ilk sık iğnemi bu noktaya yaptım. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıp tekrar sık iğne yaparak ilerleyeceğim. İşaretleyici noktasına kadar her boşluğun içine birer tane sık iğne yapacağız. Şimdi işaretleyici noktasına geldim. İlk arttırmamı bu noktaya yapacağım. 4 tane eksik olduğu için birincisini buradan arttıracağım. Şimdi işaretleyicinin olduğu yere çift batacağım. 1 ve tekrar yine aynı noktaya ve 2. Birinci eksik olan ilmeğimi burada tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluktan itibaren tekrar birer tane yine sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Yine aynı şekilde köşede hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece birer tane sık iğne yapacağız. Hiç arttırma yapmadan köşedeki 3 tane sık iğnemize birer tane batıp o şekilde ilerleyeceğiz. Bakın dönüşü yaptım. Birer tane sık iğne yaptım. Şimdi devam ediyorum. Birer tane sık iğne yapalım. Tekrar işaretleyici noktasına kadar gelelim. İkinci arttırma yapacağım noktaya geldim. Şimdi burada işaretleyicinin olduğu yere ikinci çiftimi buraya yapacağım. Bir, aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi yanından itibaren tekrar yine birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde yine birer tane sık iğne yapalım. Bakın buradaki işaretleyici noktasına geldiğimiz zaman üçüncü çiftimi bu noktaya yapacağım. Daha sonra devam edeceğiz. Yine birer tane ilerleyeceğiz. Sık iğne yaparak birer tane yapacağız. Ve yeşil işaretleyicinin olduğu yere de dördüncü son çiftimi buraya yapacağım. Yani 4 tane bu şekilde arttırmış oluyoruz. Tekrar yanından itibaren yine birer tane sık iğne yaparak ilerleyip bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi biz sıranın başında ilk başlarken bir zincir çektik. Bir zincirden sonra hemen dip noktasına bir tane sık iğne yaptım. Bakın bir zincir ve ilk yaptığım sık iğne. Şimdi bu karışmaması için başlangıç noktama işaretleyici takacağım. İlk yaptığım sık iğnenin içine işaretleyici taktım ve böylece bakın sıranın sonunda buradaki bizim bir zincir çektiğimiz nokta, burayı saymıyoruz ve hemen sıranın sonunda 1 ve 2 tane burada boşluğum var. Şimdi bunlara birer tane batıp sık iğne yapacağım. 1, tam köşe noktası oluyor burası. 1 ve tekrar yine yanındaki boşluğa battım ve 2. Bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi baştaki yaptığımız ilk sık iğnenin içine batıp birleştirmesini yapacağım. Şimdi işaretleyicimi çıkartıyorum ve buradaki ilk yaptığım sıranın başındaki sık iğnenin içine batıp ve diğer ilmekten çıkartıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Burada birleştirmemi yaptıktan sonra bakın bir sıra sık iğne gittik. Burası bizim sık iğne gittiğimiz kısım.
düz tarafı oluyor. Şimdi popcornlarımızı ters tarafından kuracağız. O yüzden şimdi diğer tarafa çevireceğim. En son burada birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi diğer tarafı çeviriyorum. Bakın ters tarafını çevirmiş oldum. Şu şekilde anlayabilirsiniz. Bakın en son gittiğimiz sık iğne ters tarafı popcorn kuracağımız taraf oluyor. Burası çantanın ters tarafı olmuş olacak. En son gittiğimiz sık iğneye göre bakabilirsiniz. Bakın burada birleştirmemi yaptıktan sonra bir zincir çektim ve çantanın ters tarafını çevirdim. Şimdi popcornlarımızı oluşturacağım. Hemen bakın burada birleştirdim. Bir zincir çektim. Nokta burası. Hemen şuradaki birleştirdiğim noktaya batacağım. Dibindeki boşluğa batıp buraya bir tane sık iğne gitmiş oldum. Şimdi buraya işaretleyici takacağım. İşaretleyici taktım. Şimdi şöyle çevirdiğiniz zaman bakın hemen birleştirdiğim noktaya bir zincir çektim ve tersine çevirince buradaki noktaya sık iğne yapmış oldum. Şimdi hemen bakın yanındaki boşluğa geçiyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin içine batacağım. Şöyle tekrar çeviriyorum. İlk burada ben 2 tane sık iğne ile başlayacağım. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. İkinci sık iğnemi yaptım. Şimdi 2 tane sık iğne yaptıktan sonra 3. boşluğa popcornumu oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi 3. boşluğun içine batıp ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 2 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı boşluğa battım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi 3. batışım olacak. Tekrar battım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 4 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Şimdi 4. defa batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı boşluğa battım. Yine ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 5 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum tığımda. Şimdi son bir kere daha batacağım. Tığın üzerine ipimi doladım ve son 5. defa battım. Yine ilk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 6 tane ilmeğim var. Şimdi bunların hepsini tek seferde çıkarttım. Şimdi battım. Bakın popcorn oluşturduğum nokta burası. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. Buraya ilk sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. İkinci sık iğnemi yaptım. Hemen yanındaki boşluğa 3, tekrar 4 ve son bir tane daha sık iğne yapacağım ve 5. Popcorn oluşturduktan sonra yan yana 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi 6. boşluğa tekrar popcorn oluşturacağım. Bakın ilk popcornumuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Burada ipinizin kalınlığına göre 3, 4, 5 defa tığın üzerine ipinizi dolayıp o şekilde 3, 4, 5 defa batabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. 5 tane yan yana sık iğne yaptık. Şimdi 6. boşluğa tekrar popcornumu oluşturacağım. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 2 ilmeği bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı noktaya battım. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 3 ilmeğim var. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. 3. batışım olacak şimdi. İlk 2 ilmeği ördüm. Tığımda 4 ilmeği bekletiyorum. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. Yine aynı noktaya ilk 2 ilmeği ördüm. 4. batışım oldu. 5 tane ilmeği tığımda bekletiyorum. Tekrar şimdi son 5. kez batıyorum. İlk 2 ilmeği ördüm. Bakın tığımda 6 tane ilmeğim var. Şimdi bunların hepsini tek seferde çıkartıp hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. Burada hemen sayıyorum. İlk sık iğnemi buraya batacağım. İlk sık iğnemi bu noktaya yaptım. 1. Yanındaki boşluğa geçiyorum. 2. 3. 4 ve 5. Bakın bu şekilde
5 tane popcorn yaptıktan sonra yan yana 5 tane sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde ikinci popcornumu oluşturmuş oldum. Şimdi burada üçüncü popcornu oluşturacağım. Yan yana 5 tane sık iğne yaptım. Şimdi 6. boşluğun içine üçüncü popcornumu oluşturacağım. Tığın üzerine ipimi doladım. 6. boşluğun içine ilk 2 ilmeği ördüm. Hep ilk 2 ilmeği örüyoruz. Tekrar tığın üzerine ipimi doladım. İlk 2 ilmeği ördüm. 2. Tekrar ilk 2 ilmeği ördüm. 3. 4. İlk 2 ilmeği ördüm ve 5. Tığımda 6 tane ilmeğim kalıyor 5 defa batınca. Hepsini tek seferde çıkarttım. Hemen yanındaki sırası gelen boşluğa battım. Hemen burada saymaya başlıyorum sık iğnelerimi. İlk birincisini yapmış oldum. 1. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. 2. 3. 4 ve 5. Şimdi tekrar 6. boşluğa popcornumu yapacağım. 1 2 3 4 ve 5. Tığımda 6 tane ilmeğin hepsini çıkarttım ve yanındaki boşluğa battım. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Popcornu yaptıktan sonra 5 tane yan yana sık iğne yaptım. Şimdi 6. boşluğa tekrar popcornumuzu oluşturacağız. Bakın bu şekilde popcornlarımızı yapmaya devam edelim. Aynı burada anlattığım gibi sırası gelen boşluklara modelimizi uygulayalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada popcornumu yaptım. Şimdi bakın sıramın sonunda benim 3 tane burada ilmeğim kaldı. Buradaki nokta benim ilmek kaydırma yaptığım nokta. Bu boşluğu saymıyorum. Hemen onun yanına itibaren 1, 2, 3 tane burada boşluğumuz kaldı. Biz 2 tane sık iğne ile başladık. Arada 5 tane sık iğnemiz olduğu için burada 1, 2, 3 tane boşluğumuz kaldı ve bu şekilde 5'e tamamlayacağız. Şimdi popcornumu yaptım. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 ve 3. 3 tane son sık iğne yaptım. Şimdi ilk yaptığım işaretleyicinin olduğu noktaya batıp buraya ilmek kaydırma yapacağım ve sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde bu sıramı tamamlamış oldum. Yeni sıraya geçiyoruz. Burada bir tane zincir çektim. Şimdi örgümün tekrar düz tarafını çeviriyorum. Bu şekilde düz tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce bir zincir çektiğimiz noktanın dip noktasındaki boşluğa batıp ilk sık iğnemi buraya yapacağım. Bir zincir çektim. Yerin dip noktasındaki boşluğa battım ve buraya birinci sık iğnemi yapmış oldum ve tekrar buraya işaretleyicimi takacağım. Şimdi devam ediyorum. Hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Burada bizim 3 tane sık iğnemiz vardı. Bakın hemen dip noktasında burası bizim ilmek kaydırma yaptığım nokta. Hemen yanındaki 1, 2, 3 tane boşluğum var. 3 tane boşluğun birincisine battım. 1 2 bakın popcorn'un dibinde bir tane boşluk var. Buraya da batınca 3 tane oldu. Ve şimdi ilk yaptığım sık iğne ile birlikte 4 tane oldu. 4 sık iğne. Şimdi popcorn'un tepesinde bakın büyük bir geniş boşluk var. Şöyle çevirdiğim zaman şöyle göstermek istiyorum. Bakın popcorn'un tam üzerinde geniş boşluk var. Buraya batacağım.
Hep buradaki boşluklara batıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın tam popcorn'un üzerinde geniş boşluk var. Bunlara batacağım. Bir sıra bu şekilde sık iğne yapacağız. Şimdi popcorn'un tepesinde duran geniş boşluk var. Buraya battım ve sık iğne yaptım. Hemen yanında boşluğumuz var. Bu şekilde boşluklara birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bakın tekrar popcorn'un tepesine geldim. Buraya bir tane. Şimdi devam ediyorum hemen yanındaki boşluktan itibaren. Bu şekilde birer tane sık iğne yapacağım. Bakın popcorn'un büyük geniş boşluktan önce bir tane kenarında duran bir boşluk var. Buraya battım. Daha sonra popcorn'un tepesinde büyük geniş boşluğumuz var. Buraya batıp sık iğne yapacağız. Bu şekilde her boşluğa birer tane gelecek şekilde sık iğne yapalım ve sıra sonuna kadar gelelim. Biz burada 144 ilmekle başlamıştık. Yine aynı şekilde burada popcornlarınızın düzgün olması için sık iğnenizi sayarsanız daha iyi olur. 144 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Şimdi biz ilk sıranın başında 4 tane sık iğne ile başladık. Her arada 2 popcorn arasında 5 tane sık iğne vardı. Bakın en son bir tane popcorn'un üzerine bir tane yaptıktan sonra hemen yanında bir tane burada sık iğnem kaldı. Ve bu şekilde yine 5 tane olmuş oldu. Şimdi işaretleyicinin olduğu yerle birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığımız sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Ben bir sıra daha sık iğne gideceğim. 2 sıra olacak toplamda. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Yine zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk buraya birinci sık iğnemi yaptım. Tekrar buraya işaretleyicimi takacağım. Hemen yanındaki boşluğa tekrar sık iğne yapacağız. Yine bir sıra her sık iğne boşluklarına birer tane batıp tekrar bu şekilde bir sıra daha sık iğnemizi yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi biz ilk başta 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ile başladık. Bakın diğer popcorn'un sağ tarafındaki sık iğne buraya kadar 4 tane. Sıra sonunda bir tanesini yapıyorduk. Bakın buradaki popcorn'un da üzerine yaptım. Bakın son sık iğne popcorn'un sol kenarındaki boşluğa son sık iğne yapacağım. Aradaki 5 tane sık iğneye tamamlamış olacağız. 4 tane burada var, bir tane de sonda var ve 5'e tamamlayacağız. Hemen bakın şuradaki bizim sık iğnenin yanındaki bir tane boşluk var. Buraya batmıyoruz. Burası bizim bir önceki sırada ilmek kaydırma yaptığımız boşluğumuz. Buraya batmıyoruz. Şimdi son popcorn'un üzerine sık iğne yaptım. Ondan sonra hemen sol kenarındaki boşluğa buraya son sık iğnemi yaptım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Buraya batmıyoruz. İlmek kaydırma boşluğu burası. Bakın bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çektik. İlk sık iğne yaptık. Hemen onun dibindeki ilmek kaydırma boşluğuna dokunmuyorum. Şimdi işaretleyiciyi çıkartıyorum ve birleştirmesini yapacağım. İlmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bu sırada popcorn sırasını yapacağız. 2 sıra sık iğne yaptık. Şimdi popcornlarımızı yapmaya başlayacağız. Popcornlarımızı yaparken bu sırada bu yaptığımız 2 popcorn'un tam aralarını oluşturacağız.
popcornlarımızı. Şimdi onu yapmak için ilk önce biz burada ilmek kaydırma yaptık, birleştirdik. Şimdi burada birleştirdiğim noktaya bir zincir çekip ilk sık iğnemi hemen buradaki noktaya yapacağım. Ardından bakın şurada bizim ilmek kaydırma boşluğumuz var. Buraya dokunmuyoruz. İlk sık iğneyi hemen dibindeki boşluğa yapıyorum. Daha sonra ikinci sık iğneyi buraya yapmıyorum. Burası bizim ilmek kaydırma yaptığımız boşluk. İkinci sık iğneyi hemen yanındaki boşluğa yapıyorum. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ve 6. boşluğa bakın tam 2 popcorn'un tam arasındaki boşluğa geliyor. 6. Sık iğnenin içine popcorn'um oluşturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne ve 6. sık iğnenin içine tam bakın 2 popcorn'un tam orta noktasına denk geliyor ve buraya tekrar popcorn oluşturuyoruz. Şimdi birlikte yapalım. Burada birleştirmemi yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Şimdi burada çevirdim. Bakın hemen bir zincir çektiğimin dip noktasındaki boşluğa batacağım. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İlk sık iğnemi buraya yaptım. Şimdi tekrar buraya işaretleyici takacağım. 1. Bakın hemen şurası bizim ilmek kaydırma yaptığım noktaydı. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın şurası ilmek kaydırma boşluğu olduğu için buraya dokunmuyorum. İkinci sık iğnemi hemen buradaki noktaya yapacağım. İlmek kaydırma boşluğuna batmıyoruz. Şöyle. İkinci sık iğnemi buradaki boşluğa yapıyorum. İlmek kaydırma boşluklarına batmıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne oldu. Şimdi 6.'sına tekrar popcorn'um oluşturacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi hemen yanındaki boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. 1, 2, hemen yanındaki boşluğa geçtim. 3, bir sonraki boşluk. 4 ve son yanındaki boşluğa 5. sık iğnemi yaptım. Şimdi 6. boşluğa tekrar popcorn'umu oluşturacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam 2 popcorn'un tam orta noktasına buraya popcorn'umuzu yapmış olduk. Şimdi tekrar 6. boşluğa tekrar popcorn'umu yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini bir çıkarttım. Hemen yanındaki boşluğa birinci sık iğne, bir sonraki yanındaki boşluk 2, 3, 4 ve 5. Popcorn yaptıktan sonra yan yana 5 tane sık iğne yaptım. Bakın tekrar şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde ikinci popcornumu yaptım. Şimdi tekrar burada 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 6. boşluğa tekrar yine popcornumuzu oluşturacağız. Hemen yanındaki boşluğa hemen saymaya başlıyorum. İlk sık iğnemi buraya yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5.
Altıncı sık iğnenin içine tekrar yine popcornumu oluşturuyorum. Bakın bu şekilde hep aynı mantıkla ilerleyecek. Tekrar altıncısına popcorn oluşturacağız. Daha sonra yine yan yana 5 tane sık iğne, yine altıncı tam orta noktaya geliyor. Ve bu şekilde tekrar altıncı boşluğa tekrar popcornumuzu oluşturuyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son bakın popcornumu yaptım ve ardından yan yana 5 tane burada sık iğne yaptım ve sıramın sonunda bir tane burada sık iğne boşluğu kaldı. Bakın hemen yanındaki boşluk bizim ilmek kaydırma boşluğu. Buraya dokunmuyoruz. Sadece solda yan yana 5 sık iğne yaptıktan sonra bir tane sık iğnemiz kaldı ve şimdi buraya son popcornumu oluşturacağım. Biz sıranın başında 5 tane sık iğne ile başladık ve daha sonra İlk popcornumuzu oluşturmuştuk. Şimdi sıranın sonunda da bakın şurada bizim yine köşede araya bir popcorn yapmamız gerekiyor. Ve son ilmeğin içine buraya popcornumuzu oluşturacağız. Daha sonra popcorn yaptıktan sonra birleştirmesini yapacağız. Şimdi son boşluğa buraya 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde son popcornumu yapmaya şimdi ilk sıranın başındaki birinci sık iğnenin yani işaretleyicinin olduğu yere buraya ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde ilmek kaydırma yaptım. Bakın iki popcornun arasına köşeye bir popcorn yapmış olduk. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve zincirin dip noktasına batacağız. Bu sırada sık iğne sırası ve şimdi tekrar sık iğnelerimizi yaparken çantanın düz tarafından örmeye başlıyorduk. Şimdi bir zincir çektim. Hemen zincirimin dip noktasına yani ilmek kaydırma yapıp bir zincir çektiğimiz nokta yine aynı noktaya batıyorum. İlk buraya birinci sık iğnemi yaptım. Sadece popcorn sıralarında çantanın tersinden örüyoruz. Sık iğneler yaparken de çantanın düz tarafından örmeye devam ediyoruz. Şimdi ikinci sık iğnemi tam popcorn'un üzerinde büyük geniş bir boşluğumuz var. Büyük geniş boşluğun içine batacağım. Buraya da sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi daha önceki arada yaptığımız iki sıra sık iğne yaptığımız gibi boşlukları aynı şekilde batıp birer tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde bakın popcorn'un yine sağ kenarında bir boşluk var. Daha sonra da tam üzerinde duran da bir boşluk var. Şimdi sağ köşedeki boşluğa battım. Ve şimdi sıra geldi. Popcorn'un tam üzerinde duran büyük boşluk var. Buraya da sık iğne. Bu şekilde ilk sıramızı yapalım. Boşluklara sık iğnemizi yapalım. Sıra sonuna gelelim. İsterseniz burada ilmek sayınızı tekrar sayabilirsiniz. Biz burada 144 tane ilmekle başladığımız için sıra sonunda yine bizim 144 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Bu şekilde de karıştırmamak için isterseniz sık iğne sayınızı sayabilirsiniz. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi bir sıra sık iğne gittim. Şimdi ikinci sıramı yapacağım. Yine aynı şekilde sıranın başındaki ilk yaptığım sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapacağım. Ve buraya tekrar bir zincir ve tekrar yine zincirin dip noktasındaki boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar buraya işaretleyicimi takacağım. Şimdi yine aynı şekilde sık iğne boşluklarına birer defa batıp şimdi ikinci sık iğne sırasını yapacağım. Bu şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Bir sıra daha sık iğnelerimizi yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın
Kenarda bir tane boşluk var. Buraya batmıyoruz. Burası ilmek kaydırma yaptığımız, bir önceki sıranın ilmek kaydırma yaptığımız nokta. Buraya dokunmuyorum. Ondan bir önceki boşlukta sık iğne yaptım ve bitirdim. Şimdi birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığımız sık iğnenin içine batıp ve bu noktaya ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Bakın şimdi yine aynı şekilde iki sıra sık iğne sırasını yaptıktan sonra şimdi bu sırada üçüncü sırada popcorn sırasını yapacağız. Şimdi yine aynı şekilde bakın şuradaki bizim ilmek kaydırma boşluğuna dokunmuyorum. Ondan şöyle sizlere bakın işaretleyici de takacağım bu noktaya. Bakın tam bu noktaya batacağız. Çevirdiğimiz zaman şimdi popcorn sırasında buradaki ilmek kaydırma boşluğuna dokunmuyorum. İlk zincirin dip noktasındaki buraya batacağım boşluk. Daha sonra da buradaki işaretleyici taktığım noktaya batacağım. Bu ilmek kaydırma boşluğuna dokunmayacağım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Şimdi çantamın ters tarafını çevirdim. Bakın hemen zincirin dip noktasındaki boşluğa battım. Ve buraya ilk birinci sık iğnemi yaptım ve tekrar bu noktaya işaretleyicimi taktım. Buradaki işaretleyici taktığımız boşluğa ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi biz yine aynı şekilde bakın şimdi iki popcorn arasına tekrar orta kısma popcorn yapacağız. O yüzden bakın tam benim ortaya gelebilmem için bakın iki tane sık iğne yaptım. İki sık iğne yaptım. Şimdi üçüncüsüne popcorn'um oluşturacağım. Bakın aynı birinci sıranın şu an aynısını yapıyoruz. Biz birinci sırada da aynı şekilde iki tane sık iğne ile başlamıştık. Üçüncü boşluğa popcorn yapmıştık. Şimdi tekrar yine başa döndük. Bakın şimdi ikinci iki tane sık iğne ile başladım ve üçüncü boşluğa da şimdi tekrar popcorn'umu oluşturacağım. İki, üç, 4 ve 5. İlk popcornumu oluşturdum. Hemen yanındaki boşluğa batıp şimdi tekrar sayıyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne ve şimdi 6. boşluğa tekrar popcornum yapacağım. Hemen yanındaki boşluğa tekrar batıp 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne. Şimdi 6. boşluğa tekrar yine popcornumuzu oluşturacağız. Bakın şöyle baktığımız zaman tekrar popcornlarımız tam orta noktaya doğru bakın yerleştirmiş olduk. Şimdi tekrar 6. boşluğa tekrar popcorn yapmış olacağız. Ve ardından popcorn yaptıktan sonra yine 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yan yana ve 6. boşluğa tekrar popcorn. Bu şekilde bu sırayı da tam iki popcorn arasına popcornlarımızı yapalım ve tekrar sıra sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Biz sıranın başında 2 tane sık iğne ile başladık. Her iki popcorn arasında 5 tane sık iğne olduğu için sıra sonunda 3 tane boşluğumuz kalması gerekiyor. Popcorn yaptıktan sonra ben birincisini yaptım. 1, 2 ve 3. 3 tane buraya sık iğne yapıp ardından birleştirme yapacağız. Bu şekilde aradaki boşluğumuz 5'e tamamlamış olacağız. Bakın şöyle her iki popcorn arasında bakın popcornların üzerinde büyük geniş boşluklarımız var. Bunlar popcornu oluşturduğumuz nokta. Bunları saymıyorum. İkisinin arasındaki boşluk sayısı 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Tekrar yine aynı şekilde iki popcorn arasında hep 5 tane sık iğne olmak zorunda. Bu şekilde sayarak da ilerleyebilirsiniz. Yoksa sayılarınızda eksik veya fazla olursa bir sonraki popcornlarınızı
tam orta noktaya denk gelmez. Hep kaymalar olur. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Şimdi sıranın sonunda 3 tane sık iğnemiz var. Birincisini yaptım. Hemen yanındaki boşluğa ikinci sık iğne ve son boşluğa da üçüncü sık iğnemi yaptım. Biz 2 taneli başladığımız için şimdi birleştirme yapacağım. Bakın dibinde bir tane boşluk var. İlmek kaydırma boşluğu. Buraya dokunmuyorum. Şimdi birinci yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaptım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi sık iğne sırasını yapacağız. 2 sıra sık iğne yapacağız. Ondan sonra 3. sırada popcorn sırasını yapacağız. Şimdi bir zincir çektikten sonra ilk sık iğne zincirin dip noktasındaki boşluğa yapacağız. Bakın ondan sonra şuradaki sağ taraftaki burası bizim ilmek kaydırma boşluğumuz. Buraya dokunmuyoruz ve bir sonraki ikinci sık iğneyi bakın şuradaki noktaya yapacağım. Buraya ben işaretleyici takmak istiyorum. Bakın şu şekilde işaretleyici taktım. Bir tane zincir çektik ve örgümün düz tarafını çeviriyorum. Sık iğne kısmını yaparken hep burada çantanın düz tarafını da öreceğiz. Popcorn sırasını yaparken de çantanın hep ters tarafını çevireceğiz. Hep o şekilde ilerleyeceğiz. İlk sık iğnemi zincirin dip noktasındaki boşluğa yapacağım. Buraya ilk sık iğnemi yaptım ve şimdi bu noktaya tekrar işaretleyici takacağım. Başlangıç noktama işaretleyici taktım. Şimdi bir sonraki ikinci sık iğnemi bakın hemen dip noktasındaki boşluk bizim bir önceki sıranın ilmek kaydırma yaptığım sıranın boşluğuydu. İlmek kaydırma boşluğuydu. Oraya dokunmuyorum. Şimdi hemen yanındaki işaretleyici taktığım boşluğa batıp buraya ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi her sık iğne boşluklarına birer defa batıp bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın şimdi popcorn'un üzerindeki geniş boşluğa geldim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sık iğnelerimizi yapalım. Tekrar sıra sonuna geldiğimiz zaman birleştirmesini yapalım. Ondan sonra ilmek kaydırma yaptıktan sonra bir üst sıraya ikinci sık iğnenin ikinci sırasını yapacağız. Hep bu aradaki 2 sıra sık iğnemizin hep aynı tekrarını yapmış olacağız. Ondan sonra 2 sıra sık iğne yaptıktan sonra çantanın ters tarafını çevirip popcorn sırasını yapmış olacağız. Şimdi biz hep bakın buradaki ilk 2 sıranın hep aynı tekrarını yapıyoruz. Şimdi birinci sırada biz popcorn oluştururken 2 tane sık iğne ile başladık. Sıra sonunda 3 tane sık iğne ile bitirmiş olduk. İkinci sıranın popcorn sırasında ise sıra başında 5 tane sık iğne ile başladık. Sıra sonunda en son popcornumuzu yaptık. Birleştirirken de sıra başındaki birinci yaptığım sık iğnenin içine batıp ilmek kaydırma yaparak o şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi bakın buradaki 3. sıra popcorn sırasında biz yine aynı birinci sıranın aynı tekrarını yaptık. 2 tane sık iğneyi sıra başında yaptık. Sıra sonunda da 3 tane sık iğne ile bitirmiş olduk. Şimdi burada 2 sıra sık iğne sırasını bitirdikten sonra tekrar çantamızın ters tarafından şuradaki bizim ikinci sıranın aynı sırasını yapacağız. Popcorn sırasını yapacağız. 5 tane sık iğne ile başlayıp sıra sonunda en son popcorn'la bitirip ve sıra başındaki birinci yaptığımız sık iğne ile birleştirmesini yapacağız. O şekilde hep 2 sıranın hep aynı tekrarını yapacağız. Hep 2 popcorn arasında da 5 tane sık iğne olmasına dikkat edelim. O şekilde çantamızı istediğimiz yüksekliğe gelinceye kadar örmeye devam edelim. Çantayı ben yeterli yükseklikte ördüm. Şimdi sizlere kaç sıra gittiğimin bilgisini paylaşacağım. Burada popcornları sayarken çapraz bir şekilde saymamız gerekiyor. Şimdi birinci kısımdan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Tam 15 sıra olacak şekilde popcorn sıramı yaptım. Ve ardından 2 sırada normal yine sık iğne sıramızı yaptık. Şimdi aynı zamanda sizlere ölçüsünü de vermek istiyorum. Tabandan sonraki ilk modelden itibaren ölçtüğüm zaman 29 santim. Bir de tabanla birlikte şu şekilde ölçüsünü paylaşacağım ve 34 santim de yükseklik. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. 2 sıra
Sık iğne yaptıktan sonra ben burada ipimi koparttım. İpimi çıkartıyorum. Şimdi ilk yaptığım sık iğneyi atlıyorum ve onun yanındaki sık iğnenin içine battım. Bu kısa ipimi çantanın iç kısmına aldım. Ve şimdi son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına battım. Ve kısa ipimi tekrar çantanın iç kısmına aldım. Ve bu şekilde birleştirmesini yapmış olduk. Ve kısa ipimizi de aralardan yürütelim ve fazlasını kopartalım. Şimdi sırada çantanın askı kısmını yapacağım. Ben bir tarafı hazırladım. Şimdi diğer tarafı birlikte hazırlayacağız. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Yine aynı şekilde model olarak devam edeceğiz burada. Ben bakın şurada benim 53 tane sık iğne kısım bıraktım. 53 tane sık iğne ile burada eksiltme yaparak modelimizi uyguladık ve askı kısmını bu şekilde yapmış oldum. Şimdi diğer tarafta bu askı yapılışını sizlerle paylaşacağım. Askı yapmak için ilk önce çantamızı güzelce ortalayacağız. Tam yanlardan ortaladıktan sonra ben bu noktalara işaretleyici taktım iki tarafa. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın yan kısımlar tam bizim ortaladığımız kısım. Hemen yana itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. popcorn'un üzerine işaretleyici taktım. Tam bakın burada 5. popcorn'un üzerine işaretleyici taktım. Yine aynı şekilde diğer karşısını da yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5. popcorn'un üzerine tekrar burada işaretleyicimi takmış oldum. Şimdi aynı zamanda diğer tarafa da aynı işlemi uygulayacağız. Bakın ortaladığımız kenar kısmından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. popcorn'un üzerine. Yine aynı şekilde diğer tarafta karşısına denk gelen yine 5. popcorn'un üzerine karşılıklı bu şekilde işaretleyici taktım. Ben şu şekilde açtığım zaman benim burada iki işaretleyici arasında işaretleyicilerle birlikte toplamda 53 tane sık iğnem var. Şimdi bu 53 tane sık iğnenin üzerine ben burada eksiltmeler yapacağım. Şimdi onun yapılışını sizlerle paylaşacağım. Çantanın kenar noktası bakın burada. Şimdi işaretleyici taktığım yerden itibaren başlayacağım. İpimi aldım. İpimi burada ilk kilit yaptım. Şimdi işaretleyici taktığım noktadan itibaren buradan başlayacağım. İşaretleyicimi çıkarttım ve buraya battım. Örerken kısa ipimi de içeride bırakacağım ve buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yanından itibaren birer tane sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Boşluklara batacağız. Buradan itibaren birer tane sık iğnemizi yapalım ve diğer taraftaki işaretleyici taktığımız noktaya kadar gelelim. Buraya kadar toplamda 53 tane sık iğnemiz olacak. İşaretleyici noktama geldim. Buraya kadar toplamda 53 tane sık iğnem olmuş oldu. Şimdi bir sonraki sıraya geçeceğiz. Burada model kuracağız. Yine popcornlarımızı yapacağız. Ara boşluklara tekrar popcornlarımızı oluşturacağız. Aynı zamanda eksiltme yapacağız. Şimdi tekrar kenarda bir tane zincir çekiyorum. Örgümün tersini çeviriyorum. Şu şekilde kendime doğru çevirdim. Şimdi ilk önce burada kenarda eksiltme yapacağım. Kenarda eksiltme yapmak için hemen dibindeki boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 2 ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Bir sonraki yanındaki boşluğa geçtim. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bu şekilde kenarda bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi bakıyorum tam sıra popcornum yapmam gerekiyor. Tam orta noktasına denk geldi. Eğer burada sizler eksiltme tam popcorn yapmanız gereken yerde eksiltmeye denk gelirse bir ileri eksiltme yaptıktan sonra
bir ileri sık iğneye de popcornunuzu yapabilirsiniz. Önemli değil. Kenar noktası önemli değil. Ardından ondan sonra diğer popcornların arasına tam denk getirirsiniz popcornları. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani kenarlarda eksiltmeye denk gelirse popcornunuz bir ileri kayması problem değil. Onu da belirtmek istedim. Şimdi benim tam orta noktaya denk geldi eksiltmeden sonra. Şimdi burada hemen yanındaki boşluğa popcornumu oluşturacağım. Bakın tekrar tam orta noktasına denk geldi. Dediğim gibi bir ileri de kayabilir. Ardından tekrar devam ediyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne yaptım. Eğer sizde burada bir ileri kayarsa aradaki 5 sık iğne yerine ortaya denk gelmesi için 4 sık iğne de olabilir veya 3 olabilir. Tam yani diğer popcorn'un tam orta noktasına denk getirmeniz gerekiyor diğerlerini. Şimdi 5 tane sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa tekrar popcorn'umu oluşturacağım. Bakın tekrar orta noktasına popcornumu oluşturdum. Tekrar yine 5 tane sık iğne ve tekrar yine popcornu bu şekilde oluşturacağız. Ve benim buradaki başladığımız nokta 53 tane burada sık iğnemiz vardı. Buradaki sıramın sonuna kadar gelelim. Tekrar burada bir eksiltme yapacağız. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın bizim iki işaretleyicinin ayarladığımız noktanın arasına biz hem eksiltme yapacağız kenarlarda, aynı zamanda modelimizi oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi ben burada işaretleyici noktama geldim. Bakın şurada bizim ikisinin arasına popcornumu oluşturdum. 5 tane burada sık iğne yaptım. Ve şimdi son iki popcornun arasına tekrar buraya popcornumu oluşturacağım. Şimdi saydığım zaman sıranın başına itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve son 9'uncuyu da bu noktaya oluşturacağım. Şimdi burada 5 tane sık iğne yaptım. Tekrar 9. popcornumu oluşturacağım. Bakın sıramın sonunda 1, 2, 3 tane burada sık iğne boşluğu kaldı. Hemen yanındaki boşluğa battım ve popcornumu bu şekilde sık iğne yaparak bağladım. Şimdi benim sıranın sonunda 2 tane kaldı. Şimdi burada tekrar eksiltme yapacağım. Ben burada 53 tane sık iğne ile başladık. Sizlerde bu sayı farklı da olabilir, önemli değil. 52 olabilir, 54, 55 olabilir. Hiç problem değil. Aynı şekilde tekrar eksiltme yaparak kenarlarda modelimizi uygulamaya devam edeceğiz. Şimdi son 2 tane benim burada boşluğum kaldı. Sondan bir önceki ilmeğe battım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Bakın son boşluğum var. Şimdi son duran kenardaki boşluğa battım. İlmek çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bu şekilde burada da bir tane eksiltme yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar örgümün düz tarafını çeviriyorum. Şimdi burada yine biz 2 sıra tekrar sık iğne sırasını yapacağım. Yine aynı şekilde modelimizi uygulamaya devam ediyorum. Hemen düz tarafını çevirdim. Kenarda hemen eksiltmemi yapıyorum. Dip noktasındaki, zincirin dip noktasındaki boşluğa battım. Bunu bekletiyorum. Bakın bir sonraki kenardaki duran boşluğa battım. İlmeği çıkarttım. 3 ilmeğin hepsini tek seferde çıkarttım. Bakın yine eksiltme yapmış oldum. Şimdi hemen devam ediyorum. Normal bir şekilde artık sık iğnelerimi oluşturacağım. Yine birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Tekrar yine aynı şekilde sık iğne yapalım. Sondan 2 tane burada ilmeğimiz kalacak. Buraya kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Burada eksiltmemi yapacağım. Bakın tam popcorn üzerindeki büyük boşluk ve onun yanında bir tane
sık iğne var. Şimdi bu iki boşluktan biz eksiltme yapacağız. Geniş boşluğa battım, ilmeğimi çıkarttım ve bir sonraki yanındaki son boşluğa battım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bu şekilde eksiltmemi yaptım. Şimdi bir sonraki sıra için bir zincir çekip tekrar örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Biz burada ileri geri ördüğümüz için bu defa tersten popcornlarımızı tersten yaptığımız için 3 sıra olacak artık bundan sonra. Aradaki sık iğne boşluğumuz 3 sıra olacak. Önce biz 2 sıra bırakıyorduk arada. Şimdi askı kısmında arada 3 sıra sık iğne boşluğumuz olacak. Şimdi hemen kenarda eksiltmemi hemen yapıyorum. Tığımda 2 ilmeğim var. Bir sonraki boşluğa battım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkardım. Bu şekilde eksiltmemi yaptım. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde sık iğne yapacağım. Sık iğnenin bu bizim ikinci sırası. Tekrar sıramızın sonuna kadar gelelim. Burada yine aynı şekilde sıranın sonunda benim 2 tane ilmeğim kalması gerekiyor. 1 ve 2. Buraya kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son bakın burada 2 tane ilmeğim kaldı. Buradaki boşluğa batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda bekletiyorum ve son sık iğnenin içine battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkardım. Bu şekilde eksiltmemi yaptım. Tekrar bir zincir çekip tekrar örgümün diğer tarafını çevireceğim. Her sırada kenarlardan birer tane eksiltme yaptığımız için her sırada 2 tane sık iğnemiz eksilecek. Şimdi biz ilk 53 tane sık iğne ile başladık. Buradaki sıra sayısı dediğim gibi sizde farklılık gösterebilir. Hiç problem değil. Yine aynı şekilde modeli kurmaya devam edeceğiz. Ardından diğer sırada 2 tane eksilecek. 51, 49, 47 diye bu şekilde ilerleyecek. Her sırada 2 sık iğne eksilecek. Şimdi tekrar örgümün diğer düz tarafını çeviriyorum. Benim 3. sırayı da tekrar sık iğne yapmam gerekiyor. Çünkü tersten modeli kuracağımız için 3 sıra sık iğne ve 4. sırada tekrar popcornumuzu oluşturacağız. Hemen dibindeki boşluktan itibaren tekrar eksiltmemi yapıyorum. İlk eksiltmemi yaptım ve tekrar birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim ve tekrar sıramın sonunda yine 2 tane burada sık iğnem kalacak ve buraya kadar devam edelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Tekrar bu noktada eksiltme yapacağım. 2 tane sıramın sonunda sık iğnem kaldı. Sondan bir öncekine battım ve son boşluğun içine batıp tığımdaki tüm ilmeklerin hepsini çıkarttım. Bu şekilde bir sıranın başında eksiltme yaptık. Bir de sıranın sonunda eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi biz askı kısmında model kurabilmemiz için popcornlarımızı tersten kurduğumuz için 3 sıra sık iğne olacak. 4. sırada popcornumuzu oluşturacağız. Diğerleri normalde arasında ikişer sıra sık iğne yapmıştık. Askı kısmında bu sık iğne sıramız 3'e çıktı. Şimdi 4. sırada popcornumu oluşturmak için bir zincir çektim ve örgümün ters tarafını çevirdim. Şimdi ilk önce burada hemen eksiltmemi kenarda yapacağım. Zincirin dip noktasındaki boşluğa battım ve hemen yanındaki sık iğnenin içine batıp tığımdaki 3 tane ilmeğin hepsini çıkartıp eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi bakıyorum benim popcornumu tam araya denk gelmesi için bizim tam eksiltme noktasına denk gelmiş. Şimdi biz ikinci boşluğa battığımız, ikinci sık iğneye battığımız yere benim popcorn yapmam gerekiyordu. Eksiltme yaptığım yere denk geldiği için bir popcornumu bir ileri sık iğneye kaydıracağım. Hemen yani yanındaki sık iğne yapmış olacağım. Yani bir ileri kayacak. Önemli değil. Şimdi eksiltmeden sonra hemen yanındaki sık iğnenin içine popcornumu oluşturacağım. Şimdi sayıyorum burada. 1, 2, 3 ve 4.
Biz burada bir ileri kaydırdığımız için popcornu diğer iki popcornun arasına popcorn yapacağımız için bu aradaki 5 tane sık iğne yerine 4 tane olmuş olacak. Bir ileri kaydığı için ilk burada arada 4 sık iğnemiz olmuş olacak. 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi 5. boşluğa tekrar popcornumu oluşturacağım. Şimdi hemen yanındaki boşluğa bir, artık bundan sonra 5 tane olacak. Aradaki sık iğnemiz 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tekrar 6.'ya popcornumu oluşturacağım. Kenarda eksiltme noktamıza denk geldiği için popcornumuz bu şekilde bir ileri kaydı ve ilk aradaki sık iğnemiz bizim bu defa 4 tane oldu. Ve 5.'ye popcorn yaptım ve bundan sonra 5 tane arada sık iğne ve 6. boşluğa tekrar popcornumu oluşturacağım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. En son burada popcornumu oluşturdum. Bakın burada tüm ilmeklerin hepsini çıkarttım. Yanındaki boşluğa batıp daha sık iğne yaparak popcornumu bağlamadım. Şimdi bu noktayı sizlerle paylaşacağım. Sıramın sonunda 1-2 tane sık iğne boşluğu kaldı. Burada hemen eksiltme yapmam gerekiyor. Aynı zamanda hem eksiltme yapacağım ve burada sık iğne yapacağım. Şimdi hemen sondan bir önceki boşluğa battım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Bunu bekletiyorum. Ve şimdi son sık iğnenin içine battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü tek seferde çıkarttım. Bakın bu şekilde hem eksiltme yapmış oldum. Aynı zamanda burada popcornumuzu bağlamış olduk. Şimdi bu şekilde baktığım zaman bakın tam ara boşluklara popcornumuzu oluşturmuş oldum. Şimdi saydığım zaman 2, 4, 6 ve 8. 8 tane burada popcornum olmuş oldu. Bir önceki sırada 9 taneydi askı kısmında. Bu sırada 8 tane popcornum olmuş oldu. Şimdi bir sonraki sıra için biz yine burada 3 sıra sık iğne yapacağım. Bir zincir çektim ve örgümün düz tarafını çevirdim. Hemen burada eksiltmemi yapmaya başlayacağım. İlk önce dip noktasındaki boşluğa battım. Bunu bekletiyorum ve şimdi popcornun üzerindeki geniş boşluğa battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımdaki 3 ilmeğin hepsini tek seferde çıkarttım. Bu şekilde eksiltme yaptım. Ve tekrar sırası gelen boşluklara birer defa batıp tekrar sık iğnemizi yapacağız. Ve bizim yine burada son 2 tane bakın 1-2 tane ilmek kalacak. Popcornun üzerindeki büyük geniş boşluk ve onun yanındaki son boşluk. Bunun ikisi kalıncaya kadar sık iğnemizi yapalım. Sıramın sonuna geldim. Şimdi sondan bir önceki yani popcornun üzerindeki geniş boşluğa battım. Ve son yanındaki son boşluğun içine batıp buradaki tüm ilmeklerin hepsini çıkartıp bu şekilde eksiltme yaptım. Tekrar bir zincir çekip yine aynı şekilde çantanın diğer tarafını çevirip yine burada eksiltme yapacağız. Ardından birer tane sık iğne yapıp sıra sonunda tekrar yine son 2 ilmek kala eksiltme yapacağız. Ve ardından biz sık iğnenin 1. sırasını yapıyoruz. Toplamda bu şekilde 3 sıra olacak şekilde sık iğnemizi yapalım. Ve 4. sırada tekrar sizlere popcornun sırasını tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada sık iğne yaparken bir sıra başında bir de sıra sonunda bu aradaki gösterdiğim gibi aynı şekilde eksiltmemizi yapalım sıra başlarında. Ardından popcorn sırasında tekrar devam edeceğiz. Sıramın sonuna geldim. 3. sıra sık iğnemi bitirdim. Burada bir sıranın başında eksiltme yaptım. Bir de sıranın sonunda eksiltmemi yaptım. Bu şekilde sıramızı 3 sırayı tamamladık. Bizim askı kısmına başladığımız ilk nokta bakın popcorn burası 2 tane bu şekilde popcorn yaptık. Şimdi 3. sırayı yapacağım. Bizim ilk sırada 9 tane popcorn vardı. 2. sırada 8'e düştü. Şimdi 3. sırayı yaparken
5'e düşecek 5 tane popcornumuz olacak. Şimdi ben burada 4. sıra 3 sıra sık iğneden sonra 4. sırada tekrar popcorn sırasını yapacağım. Benim burada en son sık iğne sayım 37 tane sık iğnem var. Şimdi bir zincir çekip örgümün tekrar arkasını çeviriyorum. Şimdi tekrar burada biz eksiltme yapacağımız için bu kenardaki ara boşluğa popcorn yapamıyoruz. Bir sonraki 2 tane popcorn'un arasına ilk bu noktaya popcorn oluşturacağız. O yüzden bir de sıranın sonunda bizim bu noktaya da popcorn oluşturamıyorum. En son bir önceki noktada burada bitiriyorum. O yüzden 5'e düşecek. Şimdi başlangıcı yapalım. İlk burada eksiltme yapacağım. Ve bu şekilde eksiltmemi yaptım. Devam ediyorum. Bu bizim 1 oldu. Bir sonraki boşluk 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne ve 6. boşluğa bakıyorum. Tam 6. boşluk benim tam orta noktaya denk geliyor ve bu noktaya popcorn'umu oluşturacağım. Tekrar yanından itibaren yine aynı şekilde 5 tane sık iğne ve 6. boşluğa tekrar 2 boşluğun arasına popcornumuzu oluşturacağız. Bu şekilde sıranın sonuna doğru gelelim. En son bakın burada 2 modelin arasına son popcornumu oluşturacağım ve tekrar bu noktada devam edelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Şimdi biz bu sırada 2, 4, 5. popcornumu yaptım. 5. popcornu yaptıktan sonra yanına itibaren sayıyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne oldu. Ve bakın sıramın sonunda 3 tane burada boşluğum var. Yani 4 tane ile bitirmem gerekiyor. Ve 4. sık iğnemi yaptım. Şimdi son 2 tane ilmek kaldı ve buraya eksiltme bu şekilde yaptım. Ve bir tane zincir çekip bir sonraki sıra için çantanın düz tarafını çeviriyorum. Şimdi biz burada tekrar 3 sıra yine sık iğne sırasını yapacağız ve sıra başında ve sıra sonunda hep eksiltmemizi yapacağız birer tane. Bu şekilde 3 sıra eksiltmelerimizi yapalım, sık iğnelerimizi yapalım. Ardından 4. sırada tekrar popcorn sırasını oluşturacağız. Biz bu sırada 5 tane yapmıştık. Bir sonraki popcorn sırasını şöyle sizlere göstermek istiyorum. Diğer tarafta yaptığım askı kısmında şu şekilde sizlerle paylaşacağım. Bizim burada bakın en son yaptığımız 5 tane popcorn sırası burası. Daha sonra 3 sıra sık iğne yapacağız. Ardından bir sonraki 4. sırada tekrar popcorn sırasını oluşturacağız. Burada yine sıra başlarında bakın aradaki boşluğa kadar sık iğne yapacağız ve tam 2 popcorn arasına ilk bu noktaya popcornumuzu oluşturacağız. Daha sonra yine aralarda 5'er tane sık iğne olacak şekilde ara boşluklara tekrar popcornumuzu oluşturacağız. Burada 4'e düşüyor. Ardından tekrar 3 sıra sık iğne ve bir sonraki popcorn sırasında 3 tane olacak. 3'e düşecek. Tekrar 3 sıra sık iğne ve bir sonraki popcorn sırasında 2'ye düşecek. 2 tane kalacak ve ardından tekrar 3 sıra sık iğne sırasını yapalım ve tekrar bakın 1'e düşüyor. Buradaki askı kısmını sizlerle paylaşacağım. Buraya kadar gelelim. Hep burada sıra başlarında ve sıra sonlarında eksiltmemizi yapalım. Buraya kadar gelelim. Ben kulpumun eksiltmelerini tamamladım. En son 2 tane popcorn kalıncaya kadar her sırada bir başta bir sonda eksiltmelerimi yaptım. Şimdi benim burada 2 tane popcorn kaldı ve ardından 2 sıra sık iğne yaptım. Yine bir başta her sırada bir başta bir sonda eksiltme yaptım. En son 2. sıra
sık iğne sırasında 2, 4, 6 ve 7 tane burada sık iğne boşluğum kaldı. Şimdi sık iğnenin 3. sırasını yapacağım. 3. sırada ben burada eksiltme yapmayacağım. Eğer askınızın daha ince olmasını isterseniz bu sırada da eksiltme bir başta bir sonda yapabilirsiniz. O zaman 5 tane burada sık iğne boşluğunuz kalacak. Ben şu kalınlıkta yapacağım askımı. Şimdi benim burada 7 tane sık iğnem var. Bu sırada eksiltme yapmadan bir zincir çektim. Dibindeki boşluğa battım. İlk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve kenarda bir tane boşluk var ve 7. Üçüncü sırayı da bu şekilde eksiltme yapmadan tamamladım. Şimdi popcorn sırasını yapacağız. Bir zincir çekiyorum ve örgümün ters tarafını çeviriyorum. Şimdi ilk önce hemen dibindeki boşluğa birinci sık iğnemi yaptım. Bir sonraki boşluk, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptım ve 4. sık iğnenin içine popcorn'um oluşturacağım. Hemen yanındaki sık iğnenin içine birinci sık iğne, bir sonraki boşluk, 2 ve son kenarda duran boşluğun içine 3 tane tekrar sonda sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekip çantamın düz tarafını çevireceğim. Artık hiç eksiltme yapmayacağız. Burada 7 tane sık iğne üzerinde modelimizi uygulayacağız. Hemen dibindeki boşluğa birinci sık iğne, bir sonraki boşluk, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde sık iğne sıramın birinci sırasını yaptım. Burada bir zincir çekip örgümüzün diğer tarafını çevirip ilk önce zincirin dip noktasından itibaren tekrar yine ikinci sırada yine 7 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde 3 sıra sık iğne yapacağız. 4. sırada tekrar popcorn sırasını yapacağız. İlk önce 3 tane sık iğne ile başlayıp 4. boşluğa popcornumuzu oluşturup ondan sonra tekrar kenarda yine 3 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde ileri geri modelimizi yapalım. Aralarda bakın ben diğer tarafı yaptım. Aralarda yine 3'er sıra sık iğnemiz olacak. Bu şekilde askımızı uzatalım. En son ne kadar ördüğümü bilgisini paylaşacağım. Askımı ben tamamladım. Şimdi sizlere kaç tane burada popcorn yaptığımı sayacağım. 2, 4, 6, 8, 9 tane olacak şekilde popcornumu yaptım. 9'uncu yaptıktan sonra bir sıra sık iğne gittim ve burada ipimi koparttım. Yine aynı şekilde bu tarafta da aynısını yaptık. 9 tane popcorn yapıp bir sırada sık iğne gittim. Birincisini ben burada ipimi koparttım. Diğer tarafın da ipini kopartmadım. Çünkü burada birleştirme yapacağım. Şimdi size aynı zamanda buranın ölçüsünü de vermek istiyorum. Birinci popcorn'a itibaren ölçtüğüm zaman 23 santim. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım düzgün bir şekilde. Askımı ayarlıyorum. Bakın şu şekilde. Ve şimdi bunun ters tarafından burada birleştirme yapacağım. Bu birleştirdiğimiz kısım çantanın askının iç kısmında kalacak. Şimdi hemen bakın şurada bizim sıramı tamamlamıştım ve burada ilk birinci sık iğnenin içine battım ve karşısındaki kenardaki sık iğnenin içine batıp ve buraya sık iğne yaptım. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna geçiyorum ve onun karşısındaki sık iğnenin içine batıp ve tekrar sık iğne yaptım. Bu sırayı bu şekilde karşılıklı ilmeklerin içine batıp sık iğne yaparak birleştirmesini yapacağım.
Bakın bu şekilde askımı düz tarafı bu şekilde görünecek. Birleştirmiş oldum. Şimdi ben burada ipimi kopartmadan askının iç kısmına bir sıra sık iğne gideceğim. Şimdi onun yapılışını paylaşacağım. Bakın burada ipimi kopartmadan devam edeceğim. Şimdi hemen bakın bir tane zincir çekiyorum. Hemen bakın dibindeki boşluğa batıp ilk sık iğnemi yaptım. Bir sonraki tekrar yanındaki boşluğa batıyorum. Bu şekilde sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Kısa ipimi de örerken içeride bırakacağım. Birer tane bu şekilde kenarda duran boşlukların içine batıp sık iğne yapalım ve buradaki köşe noktamıza kadar gelelim. Köşe noktama geldim. Şimdi burada yine aşağı doğru sık iğne yapmaya devam edeceğim. Bakın hemen burada bizim köşede eksiltme yaptığımız boşluğumuz var. Buraya battım. Bakın bir sonraki boşluğa batıyorum. Hemen bakın eksiltme yaptığım boşluğa geldim ve buraya battım. Bir sonraki boşluk. Bir sonraki eksiltme yaptım. Kenardaki boşluğa battım. Bu şekilde boşlukların içine birer defa batıp sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde kenardaki boşluklara birer defa batalım. Daha sonra yine aynı bu tarafta da yine aynı işlemi uygulayacağız. Boşluklara birer defa batıp başlangıç noktamıza kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. En son sık iğnemi yaptım. Ben burada ipimi kopartıp çıkarttım. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Sıranın başındaki yaptığımız sık iğnenin içine battım ve bu kısa ipimi bu şekilde iç kısmı aldım. Şimdi son yaptığım sık iğnenin de arka tek kanadına batacağım. Ve tekrar bu ipi çantanın iç kısmına aldım ve bu şekilde birleştirmesini yapmış oldum. Şimdi bu kısa ipimi çantanın iç kısmında biraz yürüteceğiz ve fazlasını kopartacağız. Bu şekilde askımı sık iğnesinin bir tarafını yaptım. Bakın diğer tarafını da ben yine aynı şekilde hazırladım. İki tarafa da sık iğnemizi yapmış olduk. Çantanın bitmiş halini sizlere ölçüsünü paylaşacağım. Eni 42 santim ve yükseklik tabandan sonra ilk modelden itibaren ölçtüğüm zaman orta kısmın yüksekliği 28 santim ve bir de şuradaki uzun yerden sizlere ölçüsünü de vereceğim. Bakın buraya kadar tekli yaptığımız askıya kadar 39 santim ve buranın ölçüsü var. Tabanın eni 29 santim ve derinlik 12 santimde derinliği var. Çok şık güzel bir çanta oldu. Ben toplamda 450 gram kağıt ip kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok mutlu olurum. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.